Merhaba değerli izleyiciler. Serimizin bu bölümünde genel göreliliğin en uç ve muammalı sonuçlarına ulaştığı büyüleyici kara delikler ve uzay zaman tekillikleri fenomenlerini araştıracağız. Tartışmamız günlük fiziksel durumlarda yer çekiminin nispeten zayıf etkileriyle kara delik oluşumu bağlamında bulunan kökten farklı rejim arasındaki boşluğu zarif bir şekilde kapatmaktadır. Burada kara delik oluşumu, olay ufukları ve uzay zaman tekillikleri üzerinde odaklanmayı hedeflemekteyim. Sıfır koniler kavramına önceki bölümde değinmiştik. Sıfır koniler, nedenselliğin genel görelilik içinde nasıl işlediğini anlamak için merkezi bir öneme sahiptir. Yerçekimi etkilerinin zayıf olduğu çoğu fiziksel durumda, yani büyük kütleli cisimlerden uzakta, bu sıfır koniler düz Minkowski uzay zamanındaki yapılandırmalarına göre yalnızca hafifçe eğimlidir. Bu, ışığın ve maddenin nedensellik yapısına iyi huylu bir şekilde uyarak nasıl serbest yayılabileceğine karşılık gelmektedir. Ancak kütle çekimsel etkiler yıldızın kütlesi kritik bir eşiği aştığında, yoğunlaştığı çöken büyük bir yıldız durumunda olduğu zaman önemli ölçüde farklılaşır. Böylesine büyük bir yıldızın çöküşü yoğun kütle çekim nedeniyle uzay zaman eğriliğini yansıtan sıfır konilerinin aşırı eğrilmesine neden olur. Yıldızın yüzeyinin kaçış hızı ışık hızına ulaştığında bir olay ufku meydana gelir. Bu noktada sıfır konileri o kadar eğilir ki uzay zaman diyagramında neredeyse yatay hale gelirler. Ve bu da tüm geleceğe yönelik yolların nedensel etkiyi içeren içeriye, tekilliğe doğru işaret ettiğini gösterir. Bu bir kara deliğin tanımlayıcı özelliğidir. Olay ufkunu geçtikten sonra hiçbir bilgi, ışık veya madde kaçamaz. Bu senaryo tekilliklerin olay ufuklarının arkasında gizlenmesi gerektiğini ve evrenin gözlemlenebilir bölgelerinde çıplak tekilliklerin oluşmasını engellediğini varsayan Penrose'un kozmik sansür hipotezine doğrudan bağlanır. Olay ufku aşırı kütle çekim alanı nedeniyle hiçbir parçacığın veya ışık sinyalinin kaçamayacağı sınırı temsil eder. Kara deliğin dışındaki herhangi bir gözlemcinin çok uzakta olsa bile olay ufkundan geri dönen herhangi bir sinyali algılayamayacağı temel noktası burada vurgulanmaktadır. Olay ufkuna yaklaşan ışık ışınlarının içeri düşmeden önce asimptotik olarak üzerinde asılı kalması fikri bir kara delik etrafındaki önemsiz olmayan eğrilik etkilerini vurgular. Ufuktan hiçbir ışık veya bilgi çıkmasa da harici bir gözlemci yine de hemen dışındaki ışığı algılayabilir. Ancak bu ışık aşırı derecede kırmızıya kayar ve artan kütle çekim zaman genişlemesi nedeniyle hızla görüş alanından kaybolur. Bu ufka yaklaştıkça kırmızıya kaymanın sınırsızca arttığı ve sonunda yıldızın görüş alanından kaybolarak kara deliği tanımlayan karanlığı geride bıraktığı klasik tahmine karşılık gelmektedir. Bu kırmızıya kayma ve buna karşılık gelen ufukta zamanın dış bir gözlemci bakış açısından görünen donması, kara deliklerin gözlemsel özelliklerini anlamak anlamında bize katkı sağlamaktadır. Ancak bu gözlemci merkezli görüş, sonlu uygun zamanda olay ufkunu geçmeyi deneyimleyecek olan düşen bir parçacığın veya gözlemcinin deneyimiyle çelişmez. Bu açıklamanın ortaya çıkardığı en derin sorulardan biri kara deliğin içindeki çöken maddenin nihai kaderidir. 1939'da formüle edilen klasik Oppenheimer-Snyder çözümü, çöküşü kara deliğin merkezindeki sonsuz yoğunluk noktasına doğru kaçınılmaz bir şekilde devam eden bir şey olarak tasvir eder. Bu uzay zaman tekilliği olarak adlandırılmıştır. Tekillik, genel göreliliğin çöküşünü temsil eder çünkü böyle bir noktada yoğunluk ve eğrilik gibi nicelikler sonsuz hale gelir ve Einstein'ın denkleminin sağladığı matematiksel açıklama iyi tanımlanmayı bırakır. Tekillik bildiğimiz şekliyle fizik yasalarının vazgeçtiği yerdir. Ve bu aşırı koşulları tanımlamak için genel göreliliğin ötesinde bir teoriye, örneğin kuantum kütle çekimine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Oppenheimer ve Snyder'in modelinin küresel simetri ve yıldız malzemesinin basınçsız akışkan tanımı, ki bu toz olarak adlandırılır, dahil olmak üzere birkaç basitleştirici varsayımda bulunduğu belirtilmiştir. Bu türbülanslı dönme veya basınç etkileri gibi daha karmaşık davranışları ortadan kaldırarak daha gerçekçi senaryoların nasıl görünebileceği konusunda açık sorular bırakmaktadır. Özellikle modellerindeki asimetri veya rotasyon eksikliği, çöküş üzerindeki açısal momentumun etkisi gibi önemli astrofizik süreçleri haiz tutuyor. Ve bu da dönüşün olay ufkunun dışında bir ergosfer oluşturduğu daha gerçekçi kara deliklerine yol açıyor. Sınırlanmalarına rağmen
Bu model kara delik oluşumunun temel örneği olarak hizmet etmiştir ve Penrose-Hawking tekillik teoremlerinin öngördüğü koşullar altında kaçınılmaz tekillik oluşumunu göstermektedir. Oppenheimer-Snyder modeli zarif olsa da varsayımları astrofizik bağlamında gerçekçi olmaktan uzaktır. Gerçek yıldızlar ne mükemmel küreseldir ne de basınçtan yoksundur ve birçoğunun önemli açısal momentumu vardır. Dahası teorik fizikteki modern gelişmeler özellikle kuantum kütle çekimi ve sicim teorisi alanında klasik genel görelilik tarafından tahmin edilen tekilliklerin şu anda anladığımız şekliyle doğada var olmayabileceğini öne sürmektedir. Daha yüksek boyutlardaki kütle çekimsel çöküş olgusu belirli sicim teorisi modellerinde ele alındığı gibi holografi kavramı ve tekilliklerin kuantum etkileriyle örneğin döngü kuantum yerçekimindeki varsayılanlar gibi potansiyel olarak çözülmesi kara deliklerin içinde ne olduğunu tam olarak anlamak için bir kuantum yerçekimi teorisine ihtiyaç olduğunu gösterir. Sonuç olarak bu videoda kara deliklerin nasıl oluştuğu ve genel görelilik bağlamında uzay zaman tekilliklerinin neden ortaya çıktığına dair net ve içgörülü bir açıklama sunmaktayız. Bu klasik teorinin sınırlamaları ve kara delik içindeki maddeye ne olduğu nihai sorusunu yanıtlamak için kuantum kütle çekiminin gerekliliği hakkında kritik tartışmalar yapılmalıdır. Bir olay ufkunun oluşumu ve eşlik eden tekillik fizik anlayışımızın mevcut sınırlarına ulaştığı yerdir. Ve bu nesnelerin yalnızca astrofiziksel meraklar değil, aynı zamanda teorik fiziğin geleceği için önemli test alanları olduğunu göstermektedir. Kara deliklerde bulunanlar gibi tekillikler genellikle büyük patlama tekilliğinin ayna görüntüsü olarak görülür. İlki zamanın sonunu, ikincisi de başlangıcını temsil eder. Bu karşıtlık zamanın ve entropinin doğası hakkında derin sorular ortaya çıkarmaktadır. Tartışmanın merkezinde kara delik tekillikleri ile büyük patlama arasındaki analoji yer almaktadır. Bu iki fenomen birbirinin zaman tersine çevrilmiş versiyonlarıdır. Büyük patlama evrendeki tüm nedensel eğrilerin ortaya çıktığı geçmişteki bir tekilliktir. Kara delik tekilliği ise olay ufkunun içindeki tüm nedensel eğrilerin sonlandığı geleceğe bağlı bir noktadır. Genel görelilik denklemlerinin zaman tersine çevrilebilir olması göz önüne alındığında bu simetri teorik bir bakış açısından oldukça çekicidir. Ancak burada özellikle ikinci yasa olmak üzere termodinamikte kök salmış önemli bir itirazı gündeme getirmekte fayda vardır. Termodinamiğin ikinci yasası düzensizliğin bir ölçüsü olan entropinin zamanla artması gerektiğini ileri sürer. Bu nedenle büyük patlamadan evrimleşen evren bir kara delikte karşılaşılandan çok daha düşük olağanüstü bir entropi durumunda ortaya çıkmış olmalıdır. Bu fark kritiktir çünkü görünürdeki zaman tersine çevrilme simetrisine rağmen iki tekilliğin büyük patlama ve kara delik eşdeğer olmadığını gösterir. Kara delik oluşumu için Oppenheimer-Snyder modeli ve kozmoloji için Friedman modelleri gibi son derece idealize edilmiş modellere güvenilmesi de belirli açılardan doğru olmamaktadır. Her iki modelde küresel simetri varsayar ve maddenin davranışını onu basınçsız toz olarak ele almak gibi gerçekçi olmayan uç noktalara kadar basitleştirir. Bu simetri ve basitleştirme modelleri işlenebilir ve analitik olarak çözülebilir hale getirir. Ancak bu modellerin gerçek dünyadaki fiziksel süreçleri ne kadar doğru yansıttığı konusunda geçerli endişeler doğurur. Oppenheimer-Snyder çözümü küresel olarak simetrik, basınçsız bir yıldızın bir kara deliğe çökmesini tanımlayan Einstein'ın alan denklemlerine kesin bir çözümdür. Bu madde dağılımlarında türbülans, dönme ve asimetriler yaşayabilen gerçek çöken yıldızlarda bulunması muhtemel olmayan mükemmel bir simetri varsayar. Bu karmaşıklıklar farklı sonuçlara yol açabilir ve bu nedenle tekilliklerin gerçek dünyadaki kütle çekimsel çöküşte her zaman oluşması gerekip gerekmediğini sorgulamak için nedenler vardır. Benzer şekilde evrenin büyük ölçekli davranışını tanımlayan Friedman'ın kozmolojideki modelleri de küresel simetriye ve maddeyle ilgili basitleştirilmiş varsayımlara dayanır. Bu modeller evrenin genel genişlemesini tanımlamada oldukça başarılıdır. Ancak Oppenheimer-Snyder modeli gibi ideal olmayan veya asimetrik koşullardaki davranışların tüm aralığını kapsayamayabilirler. Rus fizikçiler Lifshitz ve Kalatnikov'un teorik çalışmaları tekilliklerin daha genel asimetrik koşullarda ortaya çıkamayabileceğini öne sürmüştür. Ancak Roger Penrose bu fizikçilerin kullandığı matematiksel yaklaşımlar konusunda şüpheciliğini dile getirerek özellikle ışık ışınlarının nasıl yayıldığı ve uzay zaman eğrilerinin onları nasıl odaklayabileceği üzerine yoğunlaşarak soruna ilişkin daha geometrik bir anlayış getirmeye başlamıştır. Bu yaklaşım ışık ışınlarının sıfır jeodezikler olarak da bilinir, kütle çekimsel çöküş alanındaki
altındaki küresel davranışın incelenmesini teşvik eder. Bunun sonucu olarak da tekilliklerin oluşumu hakkında önemli içgörüler ortaya çıkarır. Özellikle de sıkışmış yüzeyler kavramının tanıtılmasıyla ilgili. Bu yüzeyler kütle çekimsel çöküşün bir geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini teşhis etmek için önem arz etmektedir. Bu da bir kara deliğin oluştuğunu gösterir. Bir olay ufkunun kesin konumunu tanımlamak matematiksel olarak karmaşık olabilirken, sıkışmış yüzeyler çöküşün durdurulamaz olduğu zamanı belirlemek için daha yerelleştirilmiş ve pratik bir araç sağlar. Sıkışmış bir yüzey uzay zamanda ister radyal olarak içeriye, ister dışarıya doğru yayılmış olsun, tüm ışık ışınlarının birleşmeye zorlandığı bir bölgedir. Bu davranış dışarıya doğru yayılan ışığın sonsuza kaçacağı normal koşullarla çelişir. Bu tür yüzeylerin oluşumu kütle çekim alanının o kadar güçlü hale geldiğini ve hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağını göstermektedir. Bu bir kara deliğin ayırt edici özelliğidir. Kütle çekimsel çöküşün ne zaman bir tekilliğe yol açtığını belirtmek için kullanılan yerel bir ölçüt olmaktadır. Olay ufkunun hiçbir bilginin kaçamayacağı sınır olarak temsil edilir. Tam yerini belirlemedeki zorluk, uzay zamanın sonsuza kadar olan davranışının incelenmesini gerektirmektedir. Ancak sıkışmış bir yüzey kavramı fizikçilerin kütle çekimsel çöküşün böyle bir küresel analize güvenmek zorunda kalmadan geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini belirlemelerine olanak tanır. Büyük patlama modelinin hakimiyetinden önce birçok kozmolog tarafından tercih edilen bir teori olan evrenin sabit durum modeli hakkındaki önceki düşüncelerimizden kısaca bahsetmek gerekirse. Sabit durum modeli evrenin bir başlangıcı olmadığını ve zaman içinde sabit bir yoğunluğu koruduğunu, evren genişledikçe boşlukları doldurmak için sürekli olarak yeni madde oluşturulduğunu varsayıyordu. Ancak böyle bir evreni sürdürmek için negatif enerji yoğunluklarına duyulan ihtiyacın genel görelilikle bağdaşmadığı bulundu. Çünkü negatif enerji genellikle fiziksel sistemlerde istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu düşünceden çıkarılan daha geniş ders, simetriden sapmaların belirli teorik kısıtlamalardan kurtulmanın bir yolunu sunuyor gibi görünse de, uzay zaman topolojisiyle ilgili küresel argümanların genellikle daha az simetrik senaryolarda bile geçerli sonuçlar çıkarmak için yeterince güçlü olabileceğidir. Tartışmamız idealize edilmiş modeller, küresel argümanlar ve kara delik oluşumu ve kozmolojideki tekilliklerin doğası arasındaki derin etkileşimi ortaya koyar. Simetri varsayımları genel görelilik denklemlerini basitleştirirken, Oppenheimer, Snyder ve Friedman'ınkiler gibi zarif çözümler sunarken, bu çözümler gerçek fiziksel sistemlerin davranışını tam olarak yakalayamayabilir. Ancak sıkışmış yüzeyler gibi kavramların tanıtılması simetriden bağımsız olarak kütle çekimsel çöküşün tekilliklere yol açtığı zamanı anlamak için sağlam, daha genel bir çerçeve sağlar. Tekillikleri tam olarak anlama arayışı ister zamanın başlangıcında büyük patlama, ister sonunda kara delik çöküşü olsun, teorik fizikteki en derin sorunlardan, zorluklardan biri olmaya devam etmektedir. Simetri veya idealize edilmiş madde formlarının kısıtlayıcı varsayımlarını gerektirmeden belirli koşullar altında tekillikler kaçınılmazdır. Bu sonuç ışık ışını topolojisi argümanlarının uygulanmasından ortaya çıkmış ve teoremin çok çeşitli fiziksel senaryolarda tekillikleri tahmin etmedeki genelliğini ve sağlamlığını vurgulamıştır. Teorem tarafından dayatılan ilk koşul, genel görelilik için temel bir kavram olan ışık ışınlarının odaklanmasıyla ilgilidir. Teorem odaklanmanın negatif olmaması gerektiğini, yani ışık ışınlarının yer çekiminin etkisi altında iraksamak yerine yakınsaması gerektiğini şart koşar. Fiziksel olarak bu herhangi bir ışık ışını boyunca enerji akışının asla negatif olmaması gerektiği anlamına gelir. Zayıf enerji koşulunun bir örneğidir. Bu koşul yer çekiminin standart ve çekici bir şekilde davranmasını sağlamada oldukça önemlidir. Özünde teorik olarak itici yer çekimi kuvvetlerine neden olabilecek negatif enerji yoğunluklarına sahip egzotik madde formlarını yasaklar. Bu koşul Oppenheimer-Snyder çöküşü ve Friedman kozmolojisi gibi modellerde kullanılan basınçsız parçacık da dahil olmak üzere bilinen tüm klasik madde formları tarafından yaygın olarak karşılanır. Ancak daha gerçekçi, ideal olmayan malzemeleri kapsayacak kadar da geneldir. İkinci koşul, uzay zamanın geometrisinin kompakt olmayan, yani yarı açık ve sonsuza kadar uzanan bir başlangıç uzay benzeri yüzeyden evrimleşmesini içerir. Bu koşul küresel bir kozmolojik modelden ziyade yerelleştirilmiş bir kütle çekimsel çöküş senaryosuyla uğraştığımızı garanti eder. Nedensel yapı
herhangi bir nedensel eğrinin parçacıkların veya ışık ışınlarının yolu gibi zamanda geriye doğru izlendiğinde bu yüzeyi kesmesi gerektiği şeklindedir. Bu çöküşün fiziksel olarak makul bir başlangıç durumundan evrimleştiğini garanti eder. Bu teoremin en derin yönlerinden biri genelliğidir. Belirli simetrilere, küresel simetri gibi veya madde içeriğiyle ilgili basitleştirmelere güvenmeden tekilliklerin oluşumunu öngörür. Teorem, sıkışmış bir yüzey oluştuğunda dışarıya doğru yönlendirilenler dahil tüm ışık ışınlarının birleşmeye zorlandığı bir yüzey, uzay zamanı kaçınılmaz olarak bir tekillik geliştirmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Daha önce tanıtılan sıkışmış yüzeylerin önemi, geri döndürülemez kütle çekimsel çöküşün temel bir göstergesi olarak hizmet etmesidir. Ancak teorem bir tekilliğin varlığını garanti ederken onun ayrıntılı doğası hakkında çok az bilgi sağlar. Özellikle tekilliğin geometrisi uzay zamanın eğriliğinin sonsuz olup olmayacağı veya tekil davranışın tam olarak nerede ortaya çıkacağı hakkında bir fikir sunmamaktadır. Bu eksiklikler teoremin tekilliklerinin kaçınılmazlığını ortaya koymadaki gücünü, ancak belirli özelliklerini tanımlamadaki sınırlıklarını gösterir. Teoremin çıkarımları başlangıçta Belinsky ile birlikte tekilliklerin genel sonuçtan ziyade kütle çekimsel çöküşte istisnai durumlar olduğunu öne süren Rus fizikçiler Lifshitz ve Kalatnikov tarafından yapılan daha önceki iddialarla çelişiyordu. Ancak Rus fizikçiler orijinal analizlerinde bir hata tespit edip sonuçlarını yeni teoremle uyumlu hale getirdiklerinde gerginlik sonunda çözüldü. Tekilliklerin belirli koşullar karşılandığı takdirde kütle çekimsel çöküşte gerçekten genel durum olduğunu kabul ettiler. Bu işbirliği bir tekilliğe yaklaşıldığında uzay zamanın kaotik ve oldukça karmaşık bir davranışa maruz kaldığını öne süren BKL, Belinsky-Kalatnikov-Lifshitz varsayımıyla sonuçlandı. Bu kaotik dinamikler tekilliğe yaklaşımda salınımlı kaotik davranışı tanımlayan bir kavram olan evren modelini öne süren Charles Misner'in çalışmasıyla kısmen öngörülmüştü. Tekillikler yalnızca çöküşün son noktası değildir. Aynı zamanda karmaşık ve türbülanslı uzay zaman dinamiklerini de içerebilmektedir. Bu bağlamda kütle çekimsel çöküş potansiyeline ilişkin en erken içgörülerden birine geçiş yapacağız. 1931'de Chandrasekhar tarafından formüle edilen Chandrasekhar sınırına. Chandrasekhar'ın çalışması elektronların belirli bir sınırın ötesinde sıkıştırılmasını önleyen kuantum mekanik bir etki olan elektron dışlama basıncı tarafından tutulan yoğun yıldız kalıntıları olarak beyaz cücelere odaklanmıştır. Ancak beyaz cücenin kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1.4 katını aştığında şimdi Chandrasekhar sınırı olarak bilinir. Bu elektron dışlama basıncının yer çekimine karşı koymak için yetersiz olduğunu ve bunun da felaketle sonuçlanan bir çöküşe yol açtığını göstermiştir. Chandrasekhar'ın keşfi derin bir sorunu ortaya çıkardı. Bu sınırdan daha büyük kütleli yıldızlar için nükleer yakıtları tükendiğinde hiçbir kuvvet çöküşü engelleyemezdi. Bu büyük kütleli yıldızların kaderini anlamak için temel oluşturdu ve sonunda kara deliklere veya diğer kompakt nesnelere çökmeleri gerektiğini gösterdi. Aşırı kütleli yıldızların çöküşüne ilişkin bu anlayış, tekilliklerin ve dolayısıyla kara deliklerin yıldız evriminden kaynaklanması gerektiği fikrinin ilk fiziksel temelini oluşturmuştur. Önceki bölümde tartışıldığı gibi sıkışmış bir yüzey oluşumu kütle çekimsel çöküşte geri dönüşü olmayan noktayı işaret eden kritik olay haline gelir. Bu aşamada kütle çekim kuvvetleri dışarılama basınçları ve nükleer kuvvetler de dahil olmak üzere diğer tüm kuvvetleri alt ederek yıldızın içeriye doğru bir tekilliğe çökmesine neden olur. Bu kara delik oluşumunun temel bir yönünü ortaya koyar. Hiçbir bilginin kaçamayacağı ve tüm nedensel eğrilerin tekillikte sona ermeye mahkum olduğu bir olay ufkunun varlığı. Sonuç olarak 1964'te geliştirilen teorem simetri veya aşırı basitleştirilmiş madde varsayımlarından kısıtlamalarından bağımsız olarak genel yerçekimsel çöküş koşulları altında tekilliklerin kaçınılmazlığını göstererek çığır açan bir sonuç sağlamıştır. Zayıf enerji koşulu, ışık ışını odaklaması ve başlangıç yüzeyinin kompakt olmaması, sıkışmış yüzeyler oluştuğunda tekilliklerin önlenemeyeceği genel bir tabloya katkıda bulunur. Ancak bu teorem BKL varsayımında örneklendiği gibi tekilliğin kesin doğası ve geometrisi hakkında daha spesifik analiz ve keşif gerektiren ayrıntılar hakkında birçok soruyu açık bırakmaktadır. Teorem tekilliklerin kaçınılmazlığını kanıtlarken Misner ve BKL grubu tarafından yapılanlar gibi
daha ayrıntılı analizlerle tahmin edilen kaotik türbülanslı davranış, bir yıldızın kara deliğe çökmesi sırasında ne olduğuna dair daha zengin ve daha karmaşık bir tablo çizmektedir. Güneş gibi bir yıldızın tipik bir evrim yolu olan kırmızı dev aşamasıyla başlanır. Bu aşamada yıldız nükleer yakıtını tükettikçe dış katmanları önemli ölçüde genişler ve geride elektron dışlaması olan bir çekirdek bırakır. Kuantum mekaniksel bir fenomen olan elektron dışarılama basıncı, elektronların aynı kuantum durumunda sıkıştırılmasını önleyerek bu çekirdeği stabilize eder. Chandrasekhar sınırı olarak bilinen kritik kütle eşiğini aşmayan yıldızlar için Güneş'in kütlesinin 1.4 katıydı. Bu elektron dışlama çekirdeği sonunda beyaz cüceye kompakt bir yıldız kalıntısına dönüşür. Zamanla beyaz cüce daha da soğuyarak siyah cüceye dönüşür ve yıldızın yaşam döngüsünün sonunu işaret eder. Bunun bizim Güneşimizin kaderi olması bekleniyor. Ancak Chandrasekhar sınırından daha büyük yıldızlar için hikaye farklıdır. Elektron dışarılama basıncı artık yerçekimine karşı koyamadığında çekirdek daha da çöker. Bu çöküş galaksiyi bir kısa süre içinde gölgede bırakan muazzam miktarda enerji açığa çıkaran patlayıcı bir olay olan süpernova ile sonuçlanabilir. Süpernova patlamaları yalnızca görsel olarak muhteşem olmakla kalmaz. Aynı zamanda ağır elementlerin galaksi boyunca yayılması ve maddenin kozmik döngüsüne katkıda bulunması açısından da önem arz etmektedir. Bir yıldızın çekirdeği süpernova sonrası beyaz cüce aşamasının ötesinde sıkıştırılmışsa ancak belirli bir kütle sınırının bazen Landau sınırı olarak da bilinir, yaklaşık 1,5 güneş kütlesidir ve bu sınırın altında kalırsa bir nötron yıldızına çökebilir. Bu durumda nötronların belirli bir noktanın ötesinde sıkıştırılmasını engelleyen kuantum mekaniksel etkilerden kaynaklanan nötron dışarılama basıncı yıldızı daha fazla kütle çekimsel çöküşe karşı destekler. Nötron yıldızları evrendeki en yoğun nesneler arasındadır ve genellikle kendilerini elektromanyetik radyasyon ışınları yayan dönen nötron yıldızları olan pulsarlar şeklinde gösterirler. Bununla birlikte nötron yıldızları bile bir üst kütle sınırıyla karşı karşıyadır. Orijinal yıldızın kütlesi yeterince büyükse, yaklaşık 10 güneş kütlesini aşarsa nötron yıldızı sabit kalamaz ve çöküşü durduracak hiçbir şey kalmaz. Çekirdek sıkışmaya devam eder ve bu sıkışmışlıkta bir yüzeyin oluşmasına yol açar. Bu kütle çekimsel çöküşün geri dönüşü olmayan noktaya geçtiğinin ve bir kara delik tekilliğinin oluşma olasılığının yüksek olduğu kritik bir göstergedir. Sıkışmış yüzeylerin oluşumu kara delik oluşumunda kritik bir adımı temsil eder. Çekirdek çökerken yer çekimi o kadar güçlü hale gelir ki sıkışmış yüzeyin içinden ışık bile kaçamaz. Bu yüzeyin oluşumu nesnenin bir kara delik haline geldiğini, hiçbir bilginin kaçamayacağı bir bölge olduğunu göstermektedir. Sıkışmış yüzeylerin varlığı kara delik oluşumunu güçlü bir şekilde ima etse de bir belirsizlik seviyesini kabul eder. Bu kadar olağanüstü yoğun durumlarda maddenin davranışını yöneten fizik, özellikle nötron yıldızı aşamasının hemen ötesindeki koşullarda tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak sistemin ölçeği ne kadar büyükse sıkışmış yüzeylerin daha düşük yoğunluklarda oluşması olasılığı o kadar yüksektir. Örneğin bir galaktik merkeze yakın bir yıldız topluluğu son derece yüksek yoğunluklara ulaşmadan önce bile bir kara deliğin oluşması için gerekli koşullara ulaşabilir. Değineceğimiz önemli teorik konulardan birisi de klasik genel görelilikte önemli ancak çözülmemiş bir sorun olan kozmik sansür varsayımıdır. Bu varsayım kütle çekimsel çöküşten kaynaklanan herhangi bir tekilliğin bir olay ufkunda gizlenmesi gerektiğini ve bu sayede dış gözlemcilerin erişemeyeceğini öne sürer. Bu senaryoda tekillik çıplak değildir. Yani tekillikten gelen hiçbir nedensel sinyal sonsuza kadar kaçamaz. Sıkışmış bir yüzeyin oluşumu herhangi bir tekilliğin kara deliğin olay ufkunun arkasına gizleneceğini göstererek bu varsayımı destekler. Ancak kozmik sansür bir varsayım olarak kalır. Yaygın olarak inanılır ancak kesin olarak kanıtlanmamıştır. Varsayım ihlal edilirse ve çıplak tekillikler varsa bu genel görelilik ve nedensellik anlayışımız için temel bir meydan okuma olacaktır. Bu sorunun çözümü tekilliklerin yakınında kaotik davranışı öngören BKL varsayımı ile birlikte kütle çekim fiziği alanındaki en önemli açık sorulardan biridir. Her iki sorun da uzay zaman tekilliklerine ilişkin anlayışımızda kalan derin belirsizlikleri içerir. Teorik karmaşıklıklara rağmen gözlemsel kanıtlar kara deliklerin varlığını güçlü bir şekilde desteklemektedir. En açık kanıt biçimlerinden biri görünmez bir bileşenin görünür eşine kütle çekimsel bir etki uyguladığı ikili yıldız sistemlerinden gelir. Görünür yıldızın dinamik hareketlerini gözlemleyerek astrofizikçiler görünmeyen nesnenin kütlesini çıkarabilirler.
Bu kütlenin bir nötron yıldızı için teorik sınırı yaklaşık 1,5 güneş kütlesi, önemli ölçüde aştığı durumlarda nesnenin bir kara delik olması gerektiği varsayılır. Dahası en ikna edici kanıtlardan bazıları Samanyolu galaksisinin merkezindeki gözlemlerden gelir. Orada inanılmaz bir hızla görünmez bir nesnenin yörüngesine dönen yıldızlar gözlemlenmiştir ve bu da son derece büyük, kompakt bir varlığı gösterir. Bu nesnenin tahmini kütlesi yaklaşık 4 milyon güneş kütlesidir ve bu kara delik dışında bilinen herhangi bir kompakt nesneyle açıklanabilecek olanın çok ötesindedir. Bu tür aşırı kütle yoğunlukları katı bir nesneyle ilişkili görünür. Bir yüzey veya radyasyon olmamasıyla birleştiğinde süper kütleli bir kara deliğin varlığını güçlü bir şekilde düşündürmektedir. Kara delik hipotezini daha da destekleyen şey çevredeki uzaydan gelen malzemenin kompakt nesneye doğru çekildiği yığılma süreçlerinin gözlemleridir. Bu malzeme düşerken ısınma nedeniyle radyasyon yayar. Bir yüzeyin olmaması bu nesnelerin gerçekten kara delikler olduğuna dair doğrudan gözlemsel kanıt sağlar. Çünkü yalnızca bir kara delik hiçbir madde veya radyasyonun kaçamayacağı bir ufuk sunar. Aşırı koşullar altında maddenin davranışı ve kozmik sansürün geçerliliği konusunda teorik belirsizlikler devam ederken gözlemsel kanıtlar kara deliklerin varlığını güçlü bir şekilde desteklemektedir. İkili yıldız sistemlerinin dinamikleri ve galaktik merkezlere yakın yıldızların hareketleri ikna edici dolaylı kanıtlar sunarken birikim süreçleri kara delik modeli için daha fazla destek sağlamaktadır. Sonuç olarak kara delikler modern astrofiziğin en büyüleyici ve zorlu yönlerinden birini temsil eder ve yıldız evrimi, kuantum mekaniği ve genel görelilik alanlarını birbirine bağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.